Merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden beni izleyen tüm kıymetli dostlarıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki buradasınız. Kanalıma ilk kez gelen misafirlerimiz için de sizler de hoş geldiniz diyorum. Umarım bu falda almanız gereken mesajları sevgiyle ve hayrınıza olacak şekilde alırsınız. Şimdi enerjimizi fincanımıza odaklayalım. Niyetlerimizi kalbimizden geçirelim ve evrene bırakalım. Bakalım bugün fincanımız bize hangi işaretleri gösterecek? Hangi mesajlar sizin için açığa çıkacak? Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden falımıza başlıyorum. Şimdi öncelikli olarak fincanın dip kısmından başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada fincanın sıkıntılarınızı adeta bir köşeye toplamışsınız ve geride bırakmaya başlamışsınız arkadaşlar. Dip kısmının aydınlanması çok hayırlı bir işaret. Bu üzerinizdeki yüklerin hafifleyeceğini, ferahlayacağınızı ve önünüzde yeni açık bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Belirgin bir K harfi görüyorum ben burada. İsmi ya da soy isminde bulunan bir kişi. Bu süreçte sizin için önemli bir yol oynayabilir. Bu kişi size bir haber getirebilir, destek olabilir ya da hayatınızda yeni bir gelişmenin kapısını arayabilir. Genel olarak fincanın dip kısmı sıkıntılarının son bulup ferahlığın yaklaştığını söylüyor bize. Bunun hemen üzerinde bir kaplumbağa görüyorum arkadaşlar. Bu kaplumbağa da yine K harfinin üzerinde belirmiş. Çok net görünüyor. Falda sabrı ve bereketi simgeliyor. Beklediğiniz bir konu yavaş ilerliyor olabilir ama emin adımlarla size doğru geliyor. Özellikle aile ve iş ya da maddi konularda kalıcı hayırlı bir gelişme diyebiliriz buna. Acele etmeyin çünkü geciken bir kısmetin sağlam temeller üzerine kurulacağını söylüyor burada. Şimdi hemen burada boynuzları çok belirgin olan, bakın şurada. Bakın kaplumbağanın hemen üzerinde şurada. Boynuzları çok belirgin olan bir boğa diyeceğim ben buna. Büyükbaş bir hayvan bu. Güç, kararlılık, bolluk ve kazanç enerjisini temsil ediyor. Aynı zamanda inatçı ama hedefinden vazgeçmeyen bir kişiyi de gösteriyor. Güçlü birinden destek almanız ya da emek verdiğiniz bir konuda sonunda karşılığını almanız mümkün görünüyor. Maddi anlamda elinizi rahatlatacak bir gelişmede bu sembolle birlikte öne çıkmış oluyor arkadaşlar. Sabrınızın karşılığını alacağınız güçlü, bereketli bir döneme doğru ilerlediğinizi söyleyebiliriz. Şimdi çok dikkat çekici bir sembol daha görüyorum. Burada kocaman sanki bir ejderha başını andırdı bana. Bakın şurada. Hatta gözü de burada. Arkadaşlar. Çok, özellikle gözü çok büyük ve belirgin. Falda güç, koruma, cesaret, büyük değişimleri temsil ediyor. Bu sembol hayatınızda etkisi büyük olacak bir olayın ya da güçlü bir kişinin varlığına işaret ediyor. Bu gözünün bu kadar belirgin olması ise nazara, çevrenizde sizi dikkatli izleyen kişilere veya üzerinizde olan yoğun bir enerjiyi işaret ediyor. Attığınız adımları herkese anlatmamaya, planlarınızı olgunlaşmadan paylaşmamaya özen gösterin diyoruz bu açıda. Çünkü enerji oldukça güçlü, korkutucu değil, aksine sizi koruyan, önünüze çıkacak engelleri aşmanız için size güç veren bir sembol olarak düşünüyoruz burada. Büyük bir fırsatın ya da önemli bir dönüşümün eşiğinde olabilirsiniz canlarım.
Sanki burada elinde bastonu olan, etekli, yani bu bir kadın figürü. Falda baston tecrübe, bilgelik, yol göstericiliği simgeliyor. Bu hayatınızda sözü dinlenen, deneyimli bir kadından gelecek bir destek ya da önemli bir nasihat alacağınıza işaret ediyor arkadaşlar. Bu kişi aileden biri olabilir. Yaşça büyük bir tanıdık olabilir veya sizi manevi anlamda güç veren biri olabilir. Elindeki değnek ise zorlukların üstesinden gelme gücünü ve doğru yolu bulmayı temsil ediyor. Eğer kafanızı kurcalayan bir konu varsa bu kadından gelecek bir söz ya da destek size ışık tutabilir arkadaşlar. Genel olarak sıkıştığınız bir dönemde yalnız kalmayacağınızı, tecrübeli bir kadın sayesinde önünüzün açılacağını ve işlerin daha hayırlı bir yöne doğru ilerleyeceğini gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlar bir tane yılan benim dikkatimi çekiyor. Bakın şurada. Şimdi bunda bu silik, bir tanesi de altta bakın. Bu ağzı açık. Bu da daha belirgin. Kıskançlık, dedikodu veya gizli kalan enerjileri temsil ediyor. İki yılanın birlikte çıkması ise iki farklı kişi ya da iki ayrı olayın birbirine bağlı olduğunu işaret ediyor. Belirgin olan yılan etkisini açıkça hissettiren bir kişiyi gösteriyor. Silik olan ise niyetini henüz belli etmeyen, geri planda kalan biri bu. Bu dönemde çevrenizde herkese aynı güveni göstermemeye, sırtınızı ve planlarınızı seçerek paylaşmaya özen gösterin. Sembol bir uyarı niteliğinde arkadaşlar. Dikkatli davranacağınız sürece bu enerjinin size zarar vermesi kolay görünmüyor. Onun için dikkatli olun diyoruz. Şimdi ağzı açık yılana geldiğimde arkadaşlar, uzun zamandır içinizde kalan bir konunun artık ortaya çıkabileceğini ya da gizlenen bazı sözlerin gün yüzüne çıkacağını işaret ediyor. Özellikle dedikoduya, kırıcı sözlere veya dikkat edilmesi gereken bir konuşmaya karşı uyarı niteliği taşıyor. Sizleri de sözlerinizi de duyduklarınızı da süzgeçten geçirmeniz faydalı olacak sizin için. Hemen yanında çok güzel bir hilal ay görüyorum aynı zamanda, bakın şurada. Yani başlangıçların, yeni başlangıçların, umutların, duaların kabulünün ve hayırlı haberlerin sembolüdür. Karanlık gibi görünen bir dönemin ardından size ferahlık getirecek bir gelişme diyebiliriz burada. Ve hemen şurada bir çarık dikkatimi çekti arkadaşlar. Kısa bir yolculuğu ya da bir adımı veya gidecek hayırlı bir yolu gösteriyor. Beklediğiniz bir ziyaret ya da önemli bir görüşmede gündeme gelebilir. Aynı zamanda bir H harfi de dikkatimi çekti şurada. Bu hemen yanında da bir A harfi var arkadaşlar şurada. O da bu harfler isim, soyisim, yer ismi olarak karşınıza çıkabilir. Özellikle H ve A harfleriyle bağlantılı bir kişi veya gelişme önünüzdeki süreçte sizin için önemli bir anlam taşıyor gibi görünüyor. Ayrıca burada bir 3 rakamı görüyorum. 3 rakamı kısmeti, büyümeyi, sevindirici haberleri ve olumlu gelişmeleri temsil ediyor. Aynı zamanda 3 vakit olarak da yorumlayabiliriz. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay içerisinde önemli bir gelişmeye işaret ediyor olabilir. Şimdi ejderhanın başının üzerinde belirmiş bu. Bu gelişmenin güçlü bir enerjiyle geleceğini gösteriyor. Beklediğiniz bir haber, iş, para ya da özel hayatınızla ilgili bir konu 3 vakit içinde netleşebilir. Bazılarınız için ise bu rakam ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi önemli bir tarihi de işaret ediyor olabilir arkadaşlar.
Genel olarak gücünüzü doğru kullandığınız takdirde önünüze açılacak hayırlı kapıları ve şansın sizden yana olacağını gösteriyor bana. Şimdi bu dip kısmını bakın şurada bir sürdiyet benim dikkatimi çekti. Bu da yüzü oldukça net, beyaz bir süliyet bu. Gözleri, burnu, yüz hatları seçiliyor. Özellikle büyük ve basık bir burnunun olması dikkatimi çekti. Yüzü bu kadar belirgin çıkan bir süliyet hayatınıza etki edecek bir kişiyle yüz yüze yapılacak önemli bir görüşmeye ya da uzun zamandır aklınızda olan birinin gündeme gelmesine işaret ediyor canlarım. Şimdi bu kişinin beyaz bir süliyet olarak görünmesi ise niyetinin temiz olduğuna, size karşı olumlu duygular beslediğine ya da hayırlı bir haberle geleceğine yorumluyorum. Şimdi dip kısmında çıkıyor olması bu gelişmenin temellerinin sağlam olacağını gösteriyor. Ayrıca burada belirgin bir F harfi de görüyorum ben arkadaşlar. Bu harf isim, soyisim ya da önemli bir yerin baş harfi olabilir. Hemen yanında ise net bir rakamı belirmiş. Bu da falda bir vakit, yani bir başlangıç ya da tek bir önemli fırsatı temsil ediyor. Bazılarınız için dediğim gibi 1'i, 10'u, 11'i, 21'i, 31'i gibi bir tarihi de işaret edebilir. Genel enerjiyle baktığımda bu semboller size yaklaşan önemli bir görüşmeyi, hayırlı bir haberi ve yeni bir başlangıcın kapıda olduğunu söyleyebilirim. Fincanımız bu kadar arkadaşlar. Tabağımıza gelelim. İyice süzülsün istiyorum. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar bakın burada yine bir yılan görüyor musunuz? Bu sefer hanenin içine doğru hanenin iç kısmında kalan bir yılan bu. Şimdi hanenin iç kısmında fincanın içine doğru uzanmış durumda bir yılan. Bu bana etkisi size daha yakın olan bir durumu gösteriyor. Özellikle arkadaşlar yakın çevreden gelebilecek kıskançlık, dedikodu ya da gizli bir rekabete işaret ediyor. Bu herkese sırrınızı kesinlikle açmıyorsunuz. Özellikle planlarınızı gerçekleşmeden paylaşmıyorsunuz. Bir uyarı bu arkadaşlar. Yakınınızda sizi dikkatli izleyen ya da sessizce gelişmeleri takip eden biri bu. Ancak genel enerjisi oldukça aydınlık olduğu için bu yılanın etkisinin kalıcı görünmediğini söyleyebilirim. Dikkatli davranmanız, sezgilerinize güvenmeniz ve doğru insanlarla yol alacağınız sürece bu olumsuz enerjileri kolaylıkla geride bırakabilirsiniz. Bu sembol daha çok tedbir almanız, bakın tekrar ediyorum, tedbir almanızı hatırlatan bir işaret olarak yorumlayacağım. Şimdi birden fazla göz var arkadaşlar. Bakın burada var, burada var, burada var, burada var. Yani her yerde göz var şu anda. Bakın üstte şurada var. Yani birden fazla göz var. Birçok kez göz
size doğru bakıyor. Falda göz sembolü dikkat çekmeyi, merak edilmeyi, nazarı ve üzerinizde olan bakışları temsil ediyor. Son zamanlarda yaptıklarınız, aldığınız kararlar ya da başarılar çevrenizdeki insanların dikkatini çekmiş arkadaşlar. Bu yüzden nazara karşı kendinizi korumanızda fayda var diyoruz. Şimdi dış kısmında ise tek başına duran bir süliyet burada. Henüz hayatınıza tam olarak girmemiş ama size yaklaşmakta olan bir kişiyi işaret ediyor. Bu kişi uzaktan sizi takip ediyor, sizi merak ediyor ya da sizinle iletişime geçmek için doğru zamanı bekliyor arkadaşlar. Hem üzerinde yoğun bir ilgi olduğunu hem de yakında hayatınıza dahil olacak önemli bir kişi ya da gelişmenin kapıda olduğunu görüyoruz. Sezgilerinize güvenin ve enerjinizi korumaya özen gösterin diyorum arkadaşlar. Bakın böyle de yapsak hep göz yani bunlar. Hep göz var arkadaşlar. Şimdi böyle çevirdiğimde burada dizlerinin üzerine çömelmiş bir silüet görüyorum. Bakın hemen şurada. Dizinin üstüne çömelmiş ve elinde havaya kaldırmış ve sanki elinde bir şey uzatıyor ya da bir hediye gibi görünüyor. Bu figür bana çok hayırlı ve enerji hissettirdi. Çünkü falda bir şey uzatan ya da veren kişi kısmet, destek, yardım ve güzel bir haber anlamına geliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konuda size uzanacak bir el, gelecek bir teklif ya da sevindirici bir gelişme olabilir. Bu maddi ya da manevi bir destek de olabilir arkadaşlar. En güzel tarafı ise bu silüetin önünün tamamen aydınlık olması. Aydınlık olması önünüzdeki engellerin yavaş yavaş kalkacağını, sıkıntılarınızın yerini ferahlığa bırakacağını ve hayırlı kapıların açılacağını gösteriyor. İçinden geçtiğiniz süreç ne kadar zor olursa olsun. Fincan burada umut veren bir tablo çiziyor arkadaşlar. Size uzanacak hayırlı bir el ve yüzünüzü güldürecek güzel bir gelişme. Arkadaşlar bakın hep fincanda görüyorsunuz, hep gözler mevcut. Yani hep göz var. Dikkatli olun. Yine burada bu gözlerin arasında bakın şurada bir silüet daha dikkatimi çekti. Bu gözlerin arasındaki ortada kalmış bu insan. Ama bu da beyaz. Yani silüeti beyaz. Yani duruşu beyaz. Telvelerle kaplı değil arkadaşlar. Duruşu beyaz. Yani burada ama bu gözlerin arasında kalmış. Bakın hep gözler görüyor musunuz? Hep gözler ve bunların ortasında kalmış biri bu. Yani en belirgin özelliği ise tamamen beyaz görünüyor olması. Üzeri telvelerle kaplanmamış, oldukça net, aydınlık bir şekilde belirmiş. Temiz niyetli, dürüst ve size karşı samimi duygular besleyen bir kişiyi simgeliyor. Bu kişi kalabalığın içinde fark edilmeyi bekliyor ya da doğru zamanı kolluyor da olabilir arkadaşlar. Gözlerin arasında çıkması bu kişinin birçok insanın dikkatini çektiğini ya da sizinle ilgili gelişmeleri sessizce takip ettiğini gösterebilir. Aynı zamanda çevrenizde farklı niyetlere sahip insanlar olsa da içinizden birinin gerçekten hayırlı bir enerjiyle size yaklaştığını anlatıyor. Yakın zamanda bu kişiyle bir konuşma, karşılaşma ya da güzel bir haber gündeme gelebilir. Oldukça olumlu. Bu beyaz silüet fincanın içindeki aydınlık enerjiyi güçlendiriyor ve temiz niyetle gelecek bir insanın ya da hayırlı bir gelişmenin habercisi olarak söyleyebilirim canlarım. Evet, tabağımız bu kadar. Bu arada falımızın sonuna geldik. Bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Gönlümden geçen, bu falda çıkan tüm güzel işaretlerin hayırlısıyla en doğru zamanda hayatınıza yansımasıdır.
Unutmayın, fal yalnızca bir yorumdur. En güzelini ise emekleriniz, niyetleriniz ve kısmetleriniz belirler. Bir sonraki falımızda yeniden buluşmaya kadar kendinize iyi bakın. Kalbinizden umudu eksik etmeyin. Sağlık, huzur, bereket ve güzel haberler sizinle olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum efendim.